Herkese merhaba. Annem bu yıl Ramazan kınasını 80 yıldır bildiği yöntemle yapmak istedi ve beni önce dışarıya şu görünen bizim burada yılan bıçağı dediğimiz otun büyük yapraklarından koparmaya gönderdi. Ben de bir makas yanıma aldım. Kolay koparabilmek için çünkü bu aslında zehirli bir ot. Ya bazı yörelerde bunu yediklerini biliyorum ama biz yemiyoruz. Bu şekilde ama annem ben çocukken de hatırlıyorum. Bu otun yapraklarından getirirdi kına yakacağı zaman bize. Ve şimdi bu otun yapraklarıyla ne yapacağımızı da size göstereceğim. Şimdi ona götürüyorum bunları. O da kınasını hazırlamaya başlamış. Kendi eline yetecek kadar kına ayarlıyor burada. Hepsini döküp dökmemeye karar vermeye çalışıyor. Ancak yeter diye düşündü sonra ve hepsini döktü. Videonun buralarda sesi kapalı. Birazdan neden kapalı olduğunu da göstereceğim. Poşeti de sobaya atmam için bana verdi. Bu da kalan kınaları. Onları da yine kullanmak üzere böyle paketleyip saklayacak. Yavaş yavaş anlatmayı planladım. Videoyu çekerken sesli konuşamadım çünkü. Yüzüğünü çıkarıyor önce. Yüzüğünün iz yapmaması için onu kenara koyuyor. Burada da ben biraz su döküyorum ona. Çok dökme diyor bana. Az dökmemi istiyor. Koyu bir kına olmasını istiyor. Çok dökersen sıvı olur. Elimde durmaz dedi. O yüzden katı yapmak istedi. Bu otlarla, ot yaprağı daha doğrusu, elini kapatacağız birazdan. Annem bununla daha iyi girmek denir. Burada kına yakıldığı zaman bize renk çıkmasına girmek denir. Daha iyi girdiğini düşünüyor ya da öyle söylüyor. Mesela şimdi hani kına yaktığınızda ne yapılıyor? Hemen poşet geçiriliyor ya üzerine. Ama annem eski yöntemiyle, kendi yöntemiyle yapmak istedi. Ben de o nasıl istiyorsa öyle olsun istedim ve kendi karıp kendi yakmak istediği için de annem her şeyini kendi yapmak ister. Ee, Ben de ona sadece yardımcı oldum aslında. Bir taraftan da videoya çektim. Böyle bir anı videosu yapmaya çalıştım. Söyleyeceğim dedim ama söyledim mi bilmiyorum. Babam yan tarafta belgesel izliyor televizyonda. Biraz onu da gösterdim. Babamı da çektim bu defa videoda o da olacak. Hani nasıl izliyor, nerede izliyor. Babam 95 yaşında benim. Çok az görüyor. Çok da kulaklıkla duyuyor. Fakat televizyonda belgeseller izlemeyi, haber programlarını izlemeyi bırakmıyor. Bu şekilde güncel kalıyor sürekli zihni. Ve çok şükür ki zihniyle ilgili bir sorun yok. Babam için anlattım. Evet, annem eline kınayı yakmaya başladı. Önce içinden başladı, sonra kenarlarına. Ben hiç müdahale etmedim. İstediği gibi yaksın istedim. Onun istediği gibi olsun. Bu arada herkesin Ramazanı mübarek olsun. Büyükleriniz sanırım sizlerin de Arefe kınalarını yakmışlardır. Bizim burada böyle yaşlılar Arefe gününden kınalarını yakarlar. Ramazan'ı karşılarlar. Annem de o şekilde eline kınasını yakıyor şu anda. Çok dikkatli yapıyordum. Hiç dışarıya kaçırmaz. Çocukken benim elime yakarken de öyleydi. Avucumdan dışarıya kaçırmazdı. Birazdan el üstüne parmakları nasıl yakıyor olduğunu da göreceğiz zaten. Herkesin sevdiği bir şekil var kınada. Burada da bana diyor ki hani sesini açamıyorum ama geçen yıl Ramazan'da sen yakmıştın benim kınamı diyor. Bu sene ben yakıyorum diyor. Kendi kınasını kendi yakıyor annem. Çok şükür. Annem de 85 yaşında bu arada.
Babam için söyledim ama annem için söylemedim. Evet, burada da tırnaklarını yakıyor. Bu şeyde söyledikleri duyulmuyor. Burada tırnaklarını görüyor. Tırnaklarım ne orası uzamış benim diyor. Annemle birkaç tane videomuz var. Bunlardan birisi de benim yaşlı tırnağı nasıl kesilir videomdu. Aklıma geldi. Onun da kartını koyarım yukarıya. Eğer isterseniz oradan görebilirsiniz. Evet, birinci eli bitmek üzere. Baş parmağı, evet. Bu bitti. Çok üstüne yakmayı sevmez annem. Böyle parmaklarında ve içinde olmasını ister. Hatırlıyorum. Yetecek mi diye bakıyor. Yeteceğine karar verdi. Diğer eline kullanacak kalan kınayı da. Bana böyle çöpe atılabilecek bir kap istedi benden. Kınayı yaktıktan sonra atarsın dedi. Ben de bu peynir kabını buldum, verdim ona. Onun için de yapıyor. Videoyu o an seslendiriyor olsaydım herhalde derdim. İnşallah güzel çıkar, annem mutlu olur, eli kırmızı olur derdim. Şimdi de öyle diyeyim bari, nasıl olduğunu biliyorum aslında da. Yıkadık çünkü artık şu anda videodan sonra akşamdayız. Yeşil yaprakların arkasında da annemin hazırladığı yine eski çoraplar var. Onları da atacakmış işimiz bittikten sonra. Gerek yokmuş, eskiymiş onlar zaten. Burada annem kınasını yakarken ben eski evimizi şöyle göstermek istedim. Bu şu an içinde bulunduğumuz bizim yeni evimiz. Bu ev dedemin 1930'larda yaptığı ev ama şu anda kullanılmıyor. 2 katlı, altı ahır olarak yapılmış. O dönemde tabii ki altta hayvanlar bakılıyor, üstte yaşanıyor şeklinde ya. O evin de tur videosu vardı. Eski evin. Şu an çıkamıyoruz artık. Yani ben videoyu çektiğimde çıkabiliyorduk. Yani şu anda çıkarsınız fakat güvenli değil. Biraz daha yıprandı sonuçta o günden bugüne. Ama ilk o zaman çıkmışım. Tur videosunu çekmişim. Sadece zihnimizdeki görüntülerle değil, bizim çocukluğumuzun, benim doğduğum ev orası. Videoda da kalmış oldu bu sayede. İyi ki de bir YouTube'a başlamışım ve böyle bir video çekmişim gerçekten. Bazen böyle anlarda iyi ki diyorum, iyi ki YouTube videoları çekiyorum diyorum. Bunu da bir anı videosu olarak düşündüm aslında. Hani kına nasıl yakılır gibi video değil tabii ki bu. Ama bu bir annemle anı videosu. İnşallah güzel günlerde izler, seyrederiz. Tüm ailecek annemi hatırlarız. Burada parmağın arası bana boş gibi göründü. Onu gösteriyorum. Aa evet dedi. Diğerlerinin aralarına koydu çünkü onu atladı. O yüzden onu göstermek istedim. Orayı da tam yapsın. İstediği gibi olsun bakıyor çünkü neresi eksik kaldı diye bakıyor şu anda. Orayı da tamamlasın. Evet. Bir hayli tamamladı. Artık sona geldik. Kapatacağız ellerini. O son rütuşlarını yaparken benim bir anda aklıma babamı da biraz göstermek geldi. Çaydanlığı da oraya koyuvermişim. O battaniyeyi de ben toplamamışım. Siz görmediniz belki ama babamın değil, ben uzanmıştım biraz önce, toplamamışım. Evet, babam belgesel seyrediyor dediğim gibi. Sesi çok açıyor. Kulaklığı olduğu için duyabilmek amaçlı olarak. O nedenle de hani onun video
izlemesini bölmek yerine ben videonun sesini kapatmayı tercih ettim açıkçası. O izlesin. Sonuçta benim bu şekilde sonradan videoyu seslendirmek gibi bir şansım var. Şimdi bitti. Bakıyor annem. Alabileceğim var mı diye bakıyor. Biraz derin bir kap vermişim ha. Böyle derin değil de daha yüzeyel bir kap olsaymış almakta o kadar zorlanmayacakmış aslında. Geldik bakalım şimdi yılan bıçağı yapraklarıyla annem ne yapacak? Evet. Ya aslında bence geçmişte poşet olmadığı için buna sarıyor ki kına dökülmesin. Çünkü gece yakıyorlardı kınayı ve sabaha kadar kalıyordu. Gündüz çalışıyorlar sonuçta bağda bahçede. Bağlayıp duramazlar 2 saat. Nasıl yapacağız dedi annem, gece ben nasıl tuvalete kalkacağım dedim. Anne gündüz yaparız 2 saat durur. 2 saate de zaten o olur yani kırmızı rengini alır. O nedenle 2 saat durdurarak yapmaya çalışalım dedik. Bakalım. Evet burada bekle diyorum anneme böyle. Çünkü bana ihtiyacı vardı. Böyle tripodum olmadığı için kamerayı bıraktım. Bu şekilde annemin eline çorapları geçirdik. Çok güzel oldu. Bekliyor. Şimdi uyuyacak annem. Artık yapacağı bir şey yok çünkü. Tuvaletine falan da gitti. Bir 2 saat kadar ona hiç dokunmayacağım. İnşallah uyuyarak geçer diye düşünüyorum. Ve 2 saat sonra annem de zaten şaşırdı 2 saat uyumuş olmasına. Ötekini getirmeyeceksin. Yüzeceğim çıkmasın da. Yüzüğünü çıkardık ya. Düşmesin yine de. Yüzüğün orada ya. Devamında ben yıkadım annemin ellerini. O yüzden kamerayı kapattım. Şey olur. Güzel. Sen de uyudun mu? Yok ben uyumadım. Bakayım. Ben uyudum uyumadım hiç bilmiyorum. Valla 2 saat uyudun anne. Çok güzel oldu kınaların.